Selam herkese. Bugün çok lezzetli bir tavuk tarifim var. Bunun için böyle bir kap alıyorum. İçine tepeleme 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Benimki ev yoğurdu olduğu için biraz daha sulu kıvamda. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ dökeceğim. Böyle bir iri diş sarımsağı rendeleyeceğim içine. Ardından hafif dolu bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hafif dolu dediğim silme ile tepeleme arası diyebiliriz. Böyle tepeleme 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekleyeceğim. Son olarak 1 çay kaşığı da kekik. Şimdi içine koyduğum bütün malzemeyi şöyle bir karıştıracağım. Bu kadar yeterli. Burada 6 tane tavuk baget var. Şimdi teker teker içine bırakacağım ve tamamen sosla kaplanmasını sağlayacağım. Elimle böyle güzelce karıştıracağım. Her yerinin sosa değmesini istiyorum. Vaktiniz varsa eğer sosa buladıktan sonra en az bir 4 saat falan dolapta bekletirseniz sos içine çok güzel çekecektir. O zaman çok daha lezzetli ve yumuşak tavuklarınız olur. Ama hemen pişirmeniz gerekiyorsa da çok sorun olmaz. Zaten üzerini kapatıp pişireceğimiz için yine de yumuşak olacaklardır. Ama vaktiniz varsa bekletin, lezzetine lezzet katmış olursunuz. Ben genelde bekletiyorum ama bugün hemen pişireceğim. Böyle bir tepsi kullanacağım pişirirken. Pişirirken biraz sebze de ekleyeceğim. Önce fırın kabının tabanına böyle halka halka dilimlediğim soğanları dizeceğim. Altına pişirme kağıdı yerleştirmiyorum. Zaten soğanlar sayesinde tabanına hiç yapışmayacak etler. Şimdi teker teker tavukları dizeceğim. Tavukları dizdim. Sırada sebzeler var. Sebzeleri de bu sosun içerisine atacağım. Daha da lezzetli olmalarını sağlayacak. Sebzeleri de sosun içinde karıştırıyorum. Şöyle aralara yerleştireceğim. Bu sos tavuk yemeklerine gerçekten çok yakışıyor. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Daha önce içerisine ketçap koyup yaptığım da olmuştu. Bu sefer eklemedim. Böyle de güzel oluyor. Kalan sosu da şöyle üzerlerine aktarıyorum. Evet, pişirmek için hazır artık. Üzerini kapatacağımızı söylemiştim. Üzerini kapatmak için de her zamanki gibi pişirme kağıdından yardım alıyorum. Pişirme kağıdını önce buruşturacağım. Ve çeşmenin altında ıslatacağım. Islattığınızda böyle ince bir örtü gibi oluyor. Bununla fırın kabını kaplayacağım. Öyle pişireceğim. Şimdi şöyle kenarlarına bastırıp içeriye doğru kıvırıyorum. Bu sayede içindeki hava çok fazla dışarı çıkmıyor. Etler daha yumuşacık pişiyor. Ve üzeri de çok fazla kurumuyor. Şimdi önceden ısıtılmış 240 derece fırına göndereceğim. Yaklaşık 40 dakika pişireceğim. Aslında bu aralık 30-40 dakika ama benim butlarım çok iri olduğu için 40 dakikada anca pişecektir. Sizin butlarınız küçükse 30 dakikadan sonra kontrol edebilirsiniz. Yumuşadığı zaman pişmiş oluyorlar zaten. Piştikten sonra da üzerindeki kağıdı kaldıracağım. Bir 5-10 dakikada üzerine kızarmasını sağlayacağım. Piştiği zaman görüşürüz. Evet, fırından aldım arkadaşlar. Şu an çok sıcak, dumanı tütüyor. Fırına koymadan önce söylemeyi unuttum ama fırının alt tarafında pişirdim. Böyle bir borcam kullandığım zaman genelde fırının alt tarafına koyuyorum. O zaman daha dengeli pişiyor. Size bahsettiğim gibi tam 40 dakikada pişti. Böyle iri butları olduğu için. Daha sonra kağıdını kaldırdım. 3-5 dakikada da üzerleri kızardı. Fırına koymadan önce biliyorum 5-10 dakika demiştim kızarması için ama kağıdı kaldırdıktan sonra yaklaşık 5 dakikada bu hale alıyorlar. 10 dakika sanırım çok olur. Bu sosla tavuklar gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca ben kestane mantarı kullanmıştım. O yüzden böyle biraz kara kara gözüküyorlar videoda, farkındayım. Ama çok lezzetli oluyor. İsterseniz beyaz kültür mantarı kullanın. O zaman daha beyaz gözükecektir ama video dışında baktığım zaman kötü gözükmüyor. Sadece biraz önce kameradan baktım. Biraz kara kara çıkmışlar. Ama sizi rahatsız ederse dediğim gibi beyaz kültür mantarı kullanabilirsiniz. Umarım denersiniz. Denerseniz de lütfen yorum yapın. Videomu beğeniyorsanız da beğenmeyi, belirtmeyi unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.